Jean-Paul Sartre ve varoluşçuluk. Bu isimleri duyunca aklınıza ne geliyor? Belki biraz ağır, karmaşık, hatta ürkütücü bir felsefe değil mi? Ama durun, bugün işleri biraz basitleştireceğiz. Bu büyük fikrin tam kalbine ineceğiz ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünyayı nasıl sarstığını hep beraber anlamaya çalışacağız. Savaş sonrası Avrupa'yı düşünün ve entelektüel sahneye bir bomba gibi düşen bir akım, varoluşçuluk. Ama bir sorun vardı. Kimse ne olduğu konusunda tam olarak anlaşamıyordu. Biri bunalım diyor, diğeri özgürlük, bir başkası saçmalık, tam bir kavram karmaşası. Hal böyle olunca bu kafa karışıklığı çok geçmeden felsefenin kendisine yönelik büyük bir saldırıya dönüştü. Varoluşçuluk adeta bir mahkemede sanık sandalyesine oturtulmuştu. Düşünsenize, eleştiri okları her yerden yağıyor. Marksistler çıkıp diyor ki, bu eyleme geçmekten korkan burjuvaların umutsuzluğu. Katoliklerse bu felsefe Tanrı'yı, tüm ahlakı reddediyor, insanı kötümserliğe itiyor diye karşı çıkıyor. Çoğunluğun ortak fikri neydi peki? Varoluşçuluğun insanı yapayalnız, çaresiz bıraktığı. İşte tam bu kaosun ortasında 1946'da Jean-Paul Sartre sahneye çıkıyor. Paris'te tıklım tıklım dolu bir salonda. Tüm bu suçlamalara tek tek cevap vermek için. Vereceği o meşhur konferansın adı Varoluşçuluk bir insancılıktır. Ve inanın bu konuşma her şeyi değiştirecekti. Peki Sartre ne dedi? Bütün bu eleştirilere karşı nasıl bir savunma yaptı? Gelin şimdi bu cevabın tam kalbine inelim. Çünkü Sartre'ın argümanı, yüzyıllardır kabul gören bir felsefi düşünceyi temelden sarsan tek bir ilkeye dayanıyordu. Sartre bunu anlatmak için çok basit ama çok güçlü bir örnek kullanıyor. Bir mektup açacağı. Şimdi düşünün, bir zanaatkar mektup açacağı yapmadan önce onun ne işe yarayacağını, nasıl görüneceğini kafasında tasarlar değil mi? Yani nesnenin bir özü, bir planı vardır. Bu öz, nesnenin var olmasından önce gelir. Ama işte Sartre'ye göre insan için durum tam tersi. Ve işte geldik kilit noktaya. Varoluş özden önce gelir. Ne demek bu? Şu demek, bizler dünyaya önceden belirlenmiş bir amaçla, bir kullanım kılavuzuyla gelmiyoruz. Sabit bir insan doğası diye bir şey yok. Önce var oluyoruz, bu dünyaya öylece atılıyoruz ve ancak ondan sonra yaptığımız seçimlerle, eylemlerimizle kim olacağımızı yani özümüzü yaratıyoruz. Peki, bu ilkenin sonucu ne? Bizi nereye götürüyor? İşte şimdi işin en sarsıcı kısmına geliyoruz. Bu ilke bizi radikal ve kaçışı olmayan bir özgürlüğe mahkum ediyor. Sartre'nin o meşhur sözü burada devreye giriyor. İnsan özgür olmaya mahkumdur. İlk bakışta bir çelişki gibi değil mi? Hem özgür hem mahkum. Ama aslında çok mantıklı. Bize ne yapmamız gerektiğini söyleyen bir tanrı ya da bizi yönlendiren bir içgüdü, bir doğa yoksa, o zaman yaptığımız her seçimin sorumluluğu tamamen bize aittir. Bundan kaçamayız. İşte bu yüzden mahkumuz, özgür olmaya. Bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Biz eylemlerimizin toplamıyız. Başka hiçbir şey değiliz. Koşullarım kötüydü, yapım böyle, kaderim buymuş gibi bahanelerin arkasına saklanamayız. Yaptıklarımız neyse biz de oyuz. Nokta. Tamam, mutlak özgürlük, tam sorumluluk, kulağa güçlü geliyor. Ama bir de madalyonun öbür yüzü var. Bu durumun insanda yarattığı o muazzam bir duygusal yük. Sartre buna odaklanıyor. İşte burası işleri daha da derinleştiriyor. Sartre diyor ki bir seçim yaptığınızda, mesela evlenmeyi seçtiğinizde sadece kendiniz için bir karar vermiyorsunuz. O anda evlilik kurumunun değerli olduğunu ve insanlığın bu şekilde yaşaması gerektiğini de söylüyorsunuz. Yani her bir bireysel seçimimizle aslında insan nasıl olmalı sorusuna bir cevap veriyor ve tüm insanlık için bir imaj yaratıyoruz. Bu inanılmaz bir sorumluluk. İşte bu baş döndürücü, bu ezici sorumluluk hissi, Sartre'ın bunaltı dediği şey. Ama yanlış anlamayın, bu bildiğimiz umutsuzluk ya da kaygı değil. Bu, attığımız her adımın, söylediğimiz her sözün sadece kendi hayatımızı değil, bütün bir insanlık idealini şekillendirdiğini fark etmenin o derin, o sarsıcı bilinci. Şimdi, şöyle bir toparlayalım. Ne dedik? Dünyaya tek başına atılmışız, terk edilmişiz, her seçimimizin ağırlığı altında eziliyoruz, bunaltı içindeyiz. Peki bütün bunları anlatan bir felsefe nasıl oluyor da kendini insancılık yani hümanizm olarak adlandırabiliyor? Bu bir çelişki değil mi? Aynen öyle.
Bu, eleştirmenlerin de sorduğu en temel soruydu. Bu kadar kasvetli bir tablo çizip, sonra bu iyimser bir felsefedir demek nasıl mümkün olabilir? Ama Sartre'ın bu soruya verdiği cevap, felsefesinin belki de en aydınlık, en ilham verici yönünü ortaya koyuyor. Sartre için cevap çok netti. Evet, varoluşçuluk bir insancılıktır. Hatta en büyük insancılıktır. Neden mi? Çünkü insanın kaderini tanrıların, doğanın ya da toplumun elinden alıp tamamen insanın kendi ellerine veriyor. Bizi aciz kurbanlar olarak değil, kendi değerlerimizi ve kendi geleceğimizi yaratan failler olarak görüyor. Bu bir umutsuzluk öğretisi değil, tam tersine bir eylem öğretisidir. Kısacası, varoluşçuluk, anlamsızlık okyanusunda boğulmak demek değil. Tam tersine, o okyanusta kendi anlam adalarımızı yaratmanın o zorlu ama bir o kadar da özgürleştirici mücadelesi demek. Evet, zor bir iyimserlik bu. Ama insana kendi hayatının direksiyonuna geçme gücünü veren bir iyimserlik. Ve bütün bu yolculuk bizi Sartre'ın felsefesinin tam kalbine, o en kişisel soruya geri getiriyor. Madem ki hayatımız yaptığımız seçimlerden başka bir şey değil, o zaman siz şu anda kendinizi nasıl yaratıyorsunuz?